Bilimsel ve arkeolojik kazılara göre yaklaşık 2,5 milyon yıl önce başlayan ve günümüze kadar uzanan insanlık serüveninde önemli bir mihenk taşı vardır: ateş. İnsanlığı hem korkutan hem de kontrol edilebildiği takdirde faydalar sağlayan ateş neden önemlidir? Uygarlığın gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır? Lucretius'un da dediği gibi dünya gençken insanoğlu henüz ateşten nasıl yararlanacağını bilmiyordu. Fakat sonrasında yapılan gözlemler, deneme ve yanılmalar insanlığın ateşi nasıl kontrol edeceğini öğrenmesini sağlamıştır. Hatta günümüze kadar gelmiş olan ateşe tapınmacılık yani mecusilik inanışları Hindistan Bombay şehri ve yakınlarında mevcuttur. Ateş hem fayda verici hem de zarar verici özellikleri yapısında barındıran, enerjinin görsel bir yansıması olarak zaman zaman öfkeli, zaman zaman şefkatli bir tanrı gibi görülmüş ve M.Ö. 500 yılından itibaren kökeni İran bölgesi olan coğrafi alanda ateşe tapınma başlamış ve yaygınlaşmıştır. Ateş, kömür, petrol, doğalgaz gibi bir yakıt ile oksijenin birleşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal reaksiyonun ısı, ışık, kül ve duman biçiminde tezahürüdür. Bu reaksiyon yakıt ya da oksijen tükenene kadar devam eder. İlk insanlar 2,5 milyon yıl önce taştan aletler yapmaya başlayınca doğayı kendi yararları doğrultusunda değiştirebileceklerini gördüler ve zamanla yetenekleri arttı. Şimşek, yıldırım, yanardağ patlaması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan çalı ve orman yangınlarıyla ateşin her şeyi yok etme gücünü gördüler. Fakat ateşin ısı ve ışık verdiğini de gördüler. Ateşi kontrol altına alarak öncelikle savunma, avlanma ve aydınlanma amaçlı, daha sonraları da doğayı şekillendirme, beslenme, inşaat, sanayi ve sanat amaçlarında kullandılar. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yapılan arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalar neticesinde bulunan odun kömürleri ve yanmış kemikler, insanlığın ateşi kullanıp denetlemeye çalışma çabasının yaklaşık 1,5 milyon yıl öncesine dayandığını, 400 bin yıl öncesinde ise kesin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Tüm dünya genelinde ortaya çıkan bulgular neticesinde son 100 bin yıldır ateş kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. İlk insanlar ateşi ısınma amacıyla daha soğuk yerlerde yaşamak, korunmak amacıyla vahşi hayvanları ateş yakarak korkutmak, beslenme amacıyla kızartarak ya da fırınlayarak yiyecek pişirmek, avlanma amacıyla hayvanları yönlendirmek ya da tuzağa düşürmek maksatlarıyla kullanmışlardır. M.Ö. 40 bin yıllarından sonra havalandırma kanallı çamur sıvalı ocakların yapılmasıyla ateşin meydana getirdiği ısı daha verimli hale getirilip arttırıldı. Ocaklara benzer biçimde ortası oyuk taşlardan basit lambalar yapılarak ve içlerinde bitki lifleri ve hayvan yağları yakılarak aydınlanma sağlandı. Bazı kabile grupları avlanmak ve tarım yapmak için çevrelerindeki ağaçları ve çalıları kontrollü bir şekilde yakmaya başladı. M.Ö. 40 bin yılları ile M.Ö. 6 bin yılları arasında insanlık ateşin çamur ve yiyecekler üzerindeki etkisi konularında kazandıkları tecrübelerle heykel sanatı ve mutfak kültürünü geliştirmeye başladı. Kaplar henüz yaygın değildi ve pişirme işlemlerinde genellikle içine su konulmuş hayvan derileri ve kızgın taşlar kullanılıyordu. M.Ö. 6000'den sonra dayanıklı ocaklar ve kaplar yapılmak suretiyle hem mutfak kültürü hem de inşaat alanında ilk tuğlalar yapılmaya başlamıştı. Daha sonraki yıllarda mutfak kültürlerine mayalama bilgisi de eklenince ekmek, kek gibi ürünler pişirilmeye başlandı. İnsanlığın son 2000 yılında ateş büyük oranda kontrol altına alınmış, uygarlıkların teknoloji ve kontrollü yıkım yoluyla dünyayı dönüştürmesine olanak sağlamıştır. Bu olanakların en önemlilerinden bazıları, ısının karmaşık şekillerde kullanılarak daha ileri yemek yapma ve malzeme karıştırma biçimleri kullanma, ısı kullanarak maden cevherlerini işleme, ısıya dayanıklı ocak üretimi, seramik işçiliği, cam şekillendirme örnek verilebilir.
Ayrıca ateş kamplarda yakılarak sohbet ortamlarının oluşturulduğu, gitarların çalındığı, bahar bayramlarında üzerinde atlanılarak kültürel bir geleneğin devam ettirildiği düşünüldüğünde toplumlarda birleştirici ve sosyolojik etkisinin de varlığının yadsınamadığı görülmektedir. Paylaşımlarımızı beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Paylaşımlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza üye olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Rehberiniz Aurora olsun. Esenlikler dilerim.